David Hume'un ahlak felsefesine, yani aklın değil, kalbin alanına yapacağımız bu derinlemesine yolculuğa hoş geldiniz. Başlamadan önce hemen hatırlatayım. Felsefe ve düşünce dünyasına dair bu gibi analizlerin devamı için Kitap Felsefe kanalına abone olursanız çok seviniriz. Hazırsanız şimdi Hume'un dünyasına dalalım. Şöyle bir temel soruyla yüzleşelim. Ahlak, aklımızla çözdüğümüz bir matematik problemi gibi midir, yoksa kalbimizin derinliklerinde hissettiğimiz bir duygu mudur? İşte, İskoç filozof David Hume tam da bu soruyu felsefenin merkezine koyuyor ve verdiği cevap, inanın, oyunun kurallarını yeniden yazıyor. Yüzyıllardır felsefede değişmez bir kabul vardı. Ahlakın rehberi akıldır. Ama sonra Hume geldi ve bu köklü hükümdarlığa tek başına meydan okudu. Bakın, bir yanda geleneksel görüş var, yani ahlaki rasyonalizm. Bu görüşe göre doğru ve yanlış tıpkı sayılar gibi akılla keşfedebileceğimiz evrensel gerçeklerdir. Diğer yandaysa Hume var. O diyor ki, durun bir dakika, akıl bize bir durumun fotoğrafını çekebilir, yani ne olduğunu gösterebilir. Ama o fotoğrafa bakıp ne yapmamız gerektiğini asla söyleyemez. Çünkü aklın bizi harekete geçirecek bir gücü, bir itkisi yoktur. İşte bu sarsıcı söz, Hume'un felsefesinin özeti gibi. Diyor ki, aslında dizginler aklın elinde değil. Akıl sadece bir hizmetkar. Efendisi ise duygularımız, yani tutkularımız. Yol haritasını çizen kalptir. Akıl sadece o yolda en iyi nasıl gidileceğini hesaplar. Peki madem direksiyonda akıl yok, o zaman ahlaki pusulamız ne? Hume'un cevabı hem çok basit hem de inanılmaz derecede derin. Duygularımız. Hume'un bu teorisine ahlaki duyguculuk diyoruz. Yani ahlak çözülmesi gereken soyut bir denklem değil, bizzat yaşanan, hissedilen bir deneyimdir. Bir davranışın iyi mi kötü mü olduğunu düşünerek bulmayız, onu gördüğümüzde içimizde uyanan hisle anlarız. Süreç aslında şöyle işliyor. Önce bir eyleme tanık olursunuz. Mesela birinin muhtaç birine yardım ettiğini görürsünüz. Bu gözlem içinizde anında bir duygu tetikler. Belki bir sıcaklık, bir haz, bir onaylama hissi. İşte Hume'e göre o hissin kendisi bu davranış iyidir demektir. Ahlaki yargı o hissin ta kendisidir. Ama şimdi aklınıza şu soru gelebilir. Eğer ahlak sadece kişisel duygularımızsa, o zaman herkesin ahlakı kendine mi ait olurdu? Bu bir kaosa yol açmaz mıydı? İşte Hume, ahlakı kişisel olmaktan çıkarıp toplumsal bir zemine oturtan o sihirli mekanizmayı sunuyor. Bu mekanizmanın adı sempati. Ama dikkat, Hume'un bahsettiği sempati günümüzdeki gibi acımak ya da merhamet etmek değil. Daha temel bir şey. Adeta duygusal bir virüs gibi. Başkasının sevincini, acısını, öfkesini kendi içimizde de hissetme. O duyguyu bir nevi kapma yeteneğim. İşte bu sempati sayesinde benim kişisel onaylama hissim seninkine bağlanır. Topluma faydalı olan davranışları gördüğümüzde hep birlikte o pozitif hissi paylaşırız, zararlı olanları gördüğümüzde ise hep birlikte o negatif hissi duyarız. Böylece kişisel duygularımız ortak bir ahlaki evren inşa eder. Şimdi gelelim Hume'un felsefedeki en meşhur ve belki de en önemli argümanlarından birine. Neredeyse tüm ahlak felsefelerinde gördüğü kritik bir mantık hatasına. Hume şunu fark ediyor, filozoflar yazılarında genellikle dünyayı tasvir ederek başlıyorlar. İnsanlar böyledir, toplum şöyledir gibi olgusal tespitler yapıyorlar. Sonra bir anda hiçbir açıklama yapmadan, öyleyse insanlar şöyle davranmalıdır gibi ahlaki buyruklara geçiyorlar. İşte Hume'un sorduğu o meşhur soru bu. O olandan, o olması gerekene nasıl atladınız? Aradaki mantıksal köprüyü kim kurdu? Dünyada yoksulluk var demek bir olgudur. Ama yoksullara yardım etmeliyiz demek bir değer yargısıdır. Hume'a göre bu ikisi arasında mantıksal bir geçiş yoktur. O malı eki akıldan gelemez. O kalpten, yani duygudan gelmek zorundadır. Bu, olan ve olması gereken ayrımı bizi Hume'un adalet, mülkiyet gibi büyük toplumsal kavramlara bakışına getiriyor. Eğer bunlar akıldan türetilmiyorsa nereden geliyorlar? Burada çok ilginç bir ayrıma gidiyor ve erdemleri ikiye ayırıyor. En şaşırtıcı olanı ise yapay erdemler dediği kategori. Şöyle düşünelim. Nezaket göstermek, çocuğuna şefkat duymak gibi şeyler doğaldır, içimizden gelir. Bunlar doğal erdemler. Fakat adalet,
özel mülkiyete saygı, sözünü tutmak, bunlar doğuştan gelmez. Bunlar bir arada yaşayabilmek için bizim icat ettiğimiz, toplumun faydasına olduğu için üzerinde anlaştığımız kurallardır. Yani yapay erdemler. Tüm bu parçaları birleştirdiğimizde Hume'un bize sunduğu ahlak resmi ortaya çıkıyor. Baştan aşağı insani, dünyevi ve pratik bir ahlak. Özetle ana fikir şu: Hume'a göre ahlakın kaynağını bulmak için gökyüzüne ya da soyut mantık ilkelerine bakmamıza gerek yok. Bakmamız gereken yer kendi içimiz, kendi duygularımız ve bir toplum olarak bir arada yaşamanın getirdiği pratik ihtiyaçlar. Ahlak bizim eserimizdir. Ve bu analiz bizi son ve oldukça kışkırtıcı bir soruyla baş başa bırakıyor. Üzerine düşünmeye değer. Zaman ayırdığınız için teşekkürler.